Ben Doktor İsmail Yılmaz, üroloji uzmanıyım. Estetik deyince eskiden sadece kadınlara özgü bir ameliyat zannedilirdi. Fakat günümüzde ilerleyen teknolojiyle birlikte artık erkekler de estetiğin bir parçası haline gelmiştir. Önce burun, kulak ve liposuction'dan sonra artık günümüzde ürolojiyle ilgilendiren estetik konularda belirgin gelişmeler olmuştur. Erkeklerde genital sistemle ilgili düzeltmeler, doğuştan olan bazı kusurlar ve hastalıkların düzeltilmesi estetik kapsamında yapılabilmektedir. Erkek genital sistem estetiği deyince daha çok günümüzde penisteki eğriliklerin, yapışıklıkların, kişilerin muzdarip oldukları penislerin boylarının kısalığı, inceliği konusunda düzeltmeler yapmaktayız. Genital sistem estetiği deyince günümüzde en çok yapılan ameliyatlar penisin uzunluğunun artırılması ve kalınlığının artırılması şeklinde olmuştur. Penisin normalde uzunluk artırıldı deyince insanlar çoğu kez yanlış bilgilere sahiptirler. Penis uzatma ameliyatlarında sanki penise bir yama yapılacak, penis öyle uzatacak düşünmektedir. Ancak penisin uzatılma şekli penise bir yama yapılması değil, penisin vücudun içindeki olan parçasının dışarı çıkarılması şeklindedir. Bu şekilde uzatma sağlanabilmektedir. Çoğu ameliyatlardan önce hastalarımızın sordukları en çok soru penisinin kaç santim uzayabileceği. Sosyal medyada, internet üzerinde izlediğimiz çok yayınlarda çok aşırı rakamlar belirtilmektedir. 5 santim, 7 santim, 8 santim, 9 santim uzatılabileceği tarzında. Ancak bu kesinlikle doğru bir uzunluk birimi değildir. Bukta uzaması mümkün değildir. Penisin uzaması kişinin anatomik yapısına bağlıdır. Bazı cerrahi teknikler kullanarak penisin boyutu 2,5 santim, 3 santim, 4 santim civarında uzatılabilmektedir. Penis kalınlaştırma ise farklı bir ameliyat grubudur. Gene aynı anda hem penis uzatma hem kalınlaştırma ameliyatı yapılabilmektedir. Penis kalınlaştırma için yaparken bazı materyaller kullanmaktayız. Günümüzde en çok kullanılan materyal kişinin kendi öz yağını alarak bu yağı hazırlayarak tekrar penisin cilt altına verilmesi şeklindedir. Kendi yağı olduğu için en doğaldır ve komplikasyon riski en az olan materyaldir. Günümüzde estetik bazı maddeler vardır, biyofiller dediğimiz. Bunlar kullanılarak da penisin kalınlaştırma mümkündür. Ancak hangi materyal kullanırsa kullanılsın, penis kalınlaştırdıktan sonra 6 ay içinde tekrar bir erime olmakta ve ilk başta planladığımız, başardığımız kalınlık 6 ay içinde %50 oranında azalmaktadır. Bu da gerekirse 6 ay sonra ikinci bir seansta tekrar düzeltilebilmektedir. Penis estetiğinde uzatma, kalınlaştırma dışında penis eğrilikleri de mevcuttur. Penis eğrilikleri de genelde doğuştan olmakta, kimileri de daha sonradan oluşabilmektedir. Bunlar da uygun cerrahi teknikler kullanılarak penisin eğriliği düzeltilebilmekte ve çok konforlu, güzel bir ameliyatla bu işi halledebilmekteyiz. Özellikle 40 yaşından sonra kadınlarımızda, daha doğrusu dünyadaki tüm kadınlarda idrar kaçırmak belirgin bir şikayet haline gelmiştir. Çoğu kadın bu şikayeti normal bir şikayet olarak, normal bir belirti olarak görmekte ve çoğu kez doktora gitmemektedir. Ancak muayeneler esnasında başka hastalıklar sorgulanırken idrar kaçırmaları ortaya çıkmaktadır. 40 yaşından sonra kadınlarda, özellikle çok doğum yapmış kadınlarda, az spor yapanlarda, aşırı kilolu olanlarda, hep oturan insanlarda, bunlarda bir süre sonra artık idrar tutan kasların zayıflamasıyla birlikte farklı sebeplerden dolayı idrar kaçırımı karşımıza gelmektedir. İdrar kaçırma tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Bunlarla yaşamanın hiçbir anlamı yoktur. İdrar kaçırmayı kabaca biz iki gruba ayırmaktayız. Bir tanesi sıkışma tipi idrar kaçırma. Bu sıkışma tipi idrar kaçırmada kadın idrar geldiğini anladığı anda tuvalete gidene kadar idrarını kaçırır veya tuvalete zor yetişir. Bu sıkışma tipi idrar kaçırmadır. Diğeri ise stres tipi idrar kaçırmadır. Bunda ise bir kahkaha attığında, ani bir sesini yükselttiği zaman, hapşırdığı zaman kişi istemsiz olarak idrar kaçabilmektedir. İkisi sonucunda aynıdır, idrar kaçırmadır fakat tedavileri farklıdır. Bir tanesinin tedavisi ilaçla mümkün olabilmekteyken diğerinin tedavisi cerrahidir. Kadınlarımızın çoğu cerrahi deyince bundan korkmakta ve belli bir yaştan sonra cerrahiden kaçırmaktadır. Aslında cerrahisi kolay, günübirlik yapılan bir işlemdir. Sabah yaptığımız ameliyatları akşam taburcu edebilmekteyiz. Hasta ya da en fazla bir gün hastanede kalıp ondan sonra şifa ile taburcu edebilmekteyiz. Bu ameliyatlardan %80'in üzerinde başarı sağlamaktayız. O yüzden kadınlarımızın idrar kaçırma olduğu takdirde doktordan kaçmamaları, şikayetleri olduğu takdirde mutlaka doktora başvurmalarını önermekteyiz.
Yeni doğan çocuklarda ilk doğdukları zaman doğal olarak her iki yumurtasında torbalısında olmasını isteriz. Ancak bazen %10-%20 oranında doğdukları zaman çocukların testisleri yerinde olmayabilir. Biraz yukarıda, kasık kanalında, hatta bağırsaktan arasında, batın içinde olabilir. İşte bu durumlar bizim için çok değerlidir. Bu çocukların iyi takip edilmesi, tanısının zamanında konması, tedavisinin zamanında yapılması gerekmektedir. Yeni doğan bir çocuğun yumurtası yukarıda olabilir, yerinde olmayabilir. Bu durumda 6 aya kadar olabilir, zamanla inebilir tarzında iyimser davranabiliriz. Ama 6 aydan sonra artık daha ciddi bir sorun olarak değerlendirmek zorundayız ve tedavisini en erken zaman yapmak zorundayız. Şöyle ki, eğer ki çocuğun yumurtası zamanında aşağı inmezse 6 aydan sonra gerekirse 1 yaşına kadar bekleyebilmekteyiz ama 1 yaşından sonra artık bekleme şansımız yoktur. Eğer çocuğun yumurtası yukarıdaysa, kasık kanalındaysa ona göre mutlaka bunun bir şekilde aşağı indirilmesi lazımdır. Zamanında 10 sene önce, 20 sene önce çeşitli ilaçlar, hormon tedavileriyle denenmekte ve yumurtaların aşağı indirilmesi ilaçla mümkün olmaktaydı. Hala mümkündür ancak bu ilaç tedavilerinin başarısı oldukça düşüktür. Eğer bir çocuğun, erkek çocuğunun yumurtası 1 yaşından sonra hala yukarıdaysa ve aşağı inmiyorsa mutlaka ve mutlaka ameliyat edilmesi lazım ve bu konuda geç kalmaması gerekir. Çünkü 1 yaşından sonra biraz daha bekleyelim tarzında 5 yaş, 7 yaş, 10 yaşa kadar beklenin takdirde o yumurtanın kasık kanalında kalması sonucunda ileriki hayatında çocuk olmasına negatif yönde etkileri olmaktadır. O yüzden 1 yaşında bir çocuğumuz varsa ve yumurtası yerinde değilse mutlaka tedavisinin cerrahi olduğunu, cerrahiyle çok yüksek oranda başarılı olabileceğini bilmek zorundayız. Varikosel, erkeklerde testisin etrafındaki damarların genişlemesidir. Bu genişleyen damarlar sayesinde orada ısı artışı olur ve bu ısı artışına bağlı olarak da testislerde çeşitli fonksiyon bozuklukları ağrılara sebep olabilmektedir. Testislerin birinci görevi sperm üretmek ve kişinin ileride çocuk sahibi olmasını sağlamaktır. Ancak bu genişleyen damarlar sayesinde artan ısı sebebiyle bu testislerin çalışması bozulabilir ve üretimde sorunlar yaşayabilir ve sperm kalitesi bozulabilir. Varikosel erkeklerin %15'inde, %20'sinde hayatının bir döneminde mutlaka karşılaştıkları bir problemdir. Varikoselin tek tedavisi vardır, ameliyattır. Peki, her varikosel olan ameliyat olacak mı diye sorarsanız, hayır. Varikosel 2 şey yapar. Bir tanesi, evlendiği zaman çocuk sahibi olmasında sorun yaratabilir. İkincisi, özellikle cinsel ilişki esnasında çok fazla ağrı yapabilir ve kişinin sosyal hayatını bozabilir. İşte bu durumlarda eğer kişi çocuk sahibi olmak istiyorsa ve çocuk sahibi olamıyorsa ve testler sonucunda varikoseli bulduk ve sperm kalitesi bozulduysa bu kişinin mutlak ameliyat olması lazım. İkinci sebep ise ağrı. Eğer ki kişi bu ağrıdan dolayı sosyal hayatı bozuluyorsa, ağrıya dayanamıyorsa, tedavi ilaçlara rağmen bu ağrılarda azalma yoksa varikosele mutlaka tedavisi ameliyattır. Varikosel ameliyatı zor bir ameliyat değildir. Günübirlik yapılan bir ameliyattır. Sabah yaptığımız ameliyatları öğleden sonra akşam üzeri taburcu edebildiğimiz ameliyatlardır. Komplikasyon riski çok düşük olan, güvenilirlik oranı yüksek olan, %85-%90 oranında başarılı sonuçlar aldığımız bir ameliyat grubudur. Günümüzde en çok kullandığımız, karşılaştığımız cümlelerin bir tanesi gelen hastalarımızda, bende prostat var, bende prostat yok. Önce prostatın ne olduğunu düşünelim. Prostat, mesanenin altında, idrar yolunun etrafında bulunan bir organdır. Bu prostat, 50 yaşın üstünde mutlaka hormonal değişikliklere bağlı olarak büyüme gösterir. Her erkekte büyüme trendi farklıdır. Kimi erkekte 50 yaş, 55 yaşına geldiği zaman çok fazla büyümüştür. Kimisinde 80-90 yaşına gelmesine rağmen prostat aynı 30 yaşındaki prostatla farkı yoktur. Prostatın kabaca 2 türlü hastalığı vardır. Bir tanesi iyi huylu, bir tanesi kötü huylu. Bizim kötü huylu dediğimiz olay kanserdir. Prostat kanserini hem severiz hem sevmeyiz. Şöyle ki, prostat kanseri kolay kolay belirti vermez. Çoğu zaman rastlantı olarak ortaya çıkar. O yüzden 50 yaşın üstüne gelen her erkeğin mutlaka belli aralıklarla prostat kanseri yönünden tarama testi yapılmasını önermekteyiz. Tarama testi dediğimizde sadece PSA dediğimiz bir kan tahlili vardır. Bu kan tahlilini belli aralıklarla mutlaka yaptırmasını öneririz. Eğer bu kan değerleri yüksek olursa kanserden şüpheleniriz ve o kişiyi daha derin, daha detaylı araştırmaya sevk etmemiz gerekir. Prostatın bir de iyi huylu büyümesi vardır. Adı iyi huylu fakat kişinin sosyal hayatını bozabilecek büyümedir. Prostat büyüdüğü takdirde
Prostatın doğal olarak bulunduğu yer idrar kanalının etrafında olduğu için idrar kanalına baskı yapar ve idrar yapmamızda sorunlar yaratır. Kişi gece sık sık tuvalete kalkmalara başlar. Gündüz işeme sorunu yaşar. Kesik kesik işer. Çatallı idrar yapmaya başlar. Hatta idrar kaçırmaya başlar. Hatta en sonrasında idrar yapamama tıkanma olarak doktorun karşısına çıkabilir. İşte bu prostatın iyi huylu büyümesinin belirtileridir. Adı iyi huylu fakat yaptığı şeyler pek iyi huylu şeyler değildir. Tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine kadar gidebilecek sonuçlara doğurabilir. Prostat büyümesinin tedavisi hem ilaçtır hem cerrahidir. Eğer başlangıç zamanında yakalayabilirsek, tespit edebilirsek ilaçlarla çok güzel sonuçlar alabilmekteyiz. Ancak artık ilaçlara tedavi edilemeyen ya da idrar torbasında böbreklerde kalıcı hasar yapmış olan prostatlarda artık cerrahi kaçınılmazdır. Cerrahi yöntem olarak da cerrahiden artık korkmamaktayız. Günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde eskiden çok zor olan ameliyatları, bir hafta hastanede yatışı olan ameliyatları günümüzde günübirlik ameliyatları haline çevirdik. Sabah yaptığımız ameliyatları aynı şekilde bir gün sonra taburcu edebilmekteyiz ve hastalarımız %80-%90 oranında şifayla taburcu olabilmektedir. O yüzden prostat şikayetleri olduğu takdirde beklenilmeden doktorunuza başvurmanızı öneririz.